Amerika Birleşik Devletleri Çin'e dönüp biraz ortalığı sakinleştirin artık diye sesleniyor. Neden mi? Çünkü Batı'ya göre Kuzey Kore bu sefer işin dozunu iyice kaçırdı ve Rusya'ya asker göndermeye başladı. Peki Amerika neden böyle bir uzlaşı arayışında? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Rusya'ya gönderilen Kuzey Kore askerleri gündemde. Detayları öğretim görevlisi Diren Doğan Hoca anlattı. Aslında bu 24 Ekim tarihiyle birlikte gündeme gelmiş bir konu. Amerika Birleşik Devletleri tarafından da teyit edilmese de söz edilen bir konu. İddia ne? Kuzey Kore'deki askerlerin Ukrayna'ya giderek aslında Rusya tarafında Ukrayna'da savaştıklarına dair bir iddia vardı. Zelenski de benzer bir iddiayı ortaya attı. Ardından Güney Kore'den bu iddianın desteklenmesine yönelik bir ifade geldi. Buradaki enteresan nokta şu, askerlerin sayısı ile ilgili net bir şey yok. 10 bin diyen var, 8 binlik bir grup diyen var ama biz sosyal medyada neyi görüyoruz? Çeşitli Kuzey Koreli askerlerin videolar yüklediğini görüyoruz. Ukrayna safhalarından, Ukrayna cephesinden videolar yüklediğini görüyoruz. Hatta bir tanesinde Kuzey Koreli bir asker böyle devasa bir et kitlesini göstererek hani ne kadar çok yemek veriyorlar tarzında bir böyle iştahlı bir video çekmişti. Aslında bu da diğer taraftan Kuzey Kore'deki sosyoekonomik şartları da aslında kapalı bir kutu olduğu için bunu belirtiyorum. Bizlere göstermiş olduğu video üstünden. Şu an Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kore askerleri zaten çetrefilli olan Ukrayna'daki savaşı iyice körükleyebilir. Hatta küresel güvenliği büyük tehlikeye atabilir. Düşünsenize Kuzey Kore Rusya'ya bir dayanışma gösterisi yaparak askerlerini Ukrayna'ya karşı savaşta kullanılmak üzere gönderiyor. Amerika bu durumu tam bir kırmızı çizgi olarak görüyor ve Çin'in bu noktada devreye girip durumu yatıştırmasını istiyor. Sonuçta Çin, Kuzey Kore'nin yegane büyük dostu. Hem en büyük ticaret ortağı hem de diplomatik olarak yakın bir müttefiki. ABD'nin beklentisi basit. Çin, Pyongyang'a bak iş büyümeden geri çekil mesajını iletsin ve Kuzey Kore'yi bu maceradan vazgeçirsin. Çünkü Çin'in söyleyeceği tek bir söz bile Pyongyang'ı yola getirebilir ve Rusya'ya desteğin kesilmesi sağlanabilir. Ama buradaki sorun Çin'in her zamanki başka ülkelerin işine karışmam tavrını bozmaya ne kadar istekli olduğu. Eğer Çin gerçekten bu çağrıya kulak verip Kuzey Kore'yi dizginlerse Ukrayna'daki savaşın seyrinde büyük bir değişiklik olabilir ve tansiyon azalabilir. Washington yönetiminin gözünde Çin bu hamleyi yapabilecek tek ülke ve dünya Çin'in vereceği karara kilitlenmiş durumda. ABD Dışişleri geçen hafta Çin'in Washington Büyükelçisi Xi Jinping ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ABD'li 3 diplomat Çin'e Rusya ve Kuzey Kore'yi uyarın mesajını doğrudan iletti. Özellikle Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askerler ABD için bir alarm niteliğinde. Washington bu askerlerin Ukrayna'da savaşmaya hazırlanıyor olmasından endişeli ve Çin'in bu tehlikeli gidişatı durdurmasını istiyor. Ancak Çin tarafı işin içine girmekten hala çekiniyor gibi. Kuzey Kore Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağımlı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin zaten bölgedeki pek çok ülkeyle bu tür bir ekonomik bağımlılığı var. Ancak diğer taraftan geçtiğimiz yıllarda Kuzey Kore ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve bu ilişkilerin özellikle de küresel sistemde gerilim doğurabilecek noktalara doğru yoğunlaşması, işte asker gönderilmesi, savunma teçhizatı noktasında yardımlaşmalar yapılması görüldüğü üzere Çin'i biraz daha irite etmiş durumda. Peki niçin irite eder? Çünkü Çin aslında her ne kadar Çin'i revizyonist bir aktör olarak tanımlasak da ölçülü revizyonist bir aktör olarak tanımlayabiliyoruz. Yani Çin dediğimiz aktör küresel sistem tamamen yerle yeksan olsun ve sıfırdan kurulsun diyen bir aktör değil. Sadece küresel sistemin içerisinde adaletsizlikler var ve buraların revize edilmesi lazım. Daha demokratik, daha işte çok taraflı, çok kutuplu olması lazım tarzı söylemler geliştiren bir aktör. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, Çin'in Ukrayna krizi konusunda tutarlı ve net bir duruş sergilediğini belirtti ve barış görüşmelerini destekliyoruz, pozisyonumuz değişmeyecek diyerek diplomatik bir açıklamayla yetindi. Yani iddialara cevap vermedi. Nitekim biz Çin Halk Cumhuriyeti'nin dışişleri sözcülerine baktığımızda işte Kuzey Kore'den gönderilen askerlerle ilgili sorular iletildiğinde kendilerine dışişleri sözcüleri bu konuda bir bilgileri olmadığını ifade ettiler. Bu oldukça önemli. Çünkü bu konuda soru alınıyor ancak soruya yanıt vermediler. Bu da aslında Çin'in bir bakıma rahatsızlık duyduğunun ya da en azından bazı huzursuzluklar hissettiğinin göstergesi. ABD'ye göre ise durum acil. Kuzey Kore'den gönderilen yaklaşık 10 bin askerin Rusya'da hazır beklediği
ve 8.000'inin Kursk bölgesine konuşlandırıldığı söyleniyor. Bu askerlerin kısa süre içinde Ukrayna'ya karşı savaşacak olması ABD'yi Çin'den daha güçlü bir adım beklemeye itiyor. Moskova ile sınır tanımayan bir ortaklık kuran Pekin, Pyongyang için de önemli bir müttefik olsa da uzmanlar Pekin'in Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yakın askeri ortaklığı bölgede istikrarı bozucu olarak gördüğü için onaylamayabileceğini belirtiyor. Peki Kore, Rusya'ya neden asker gönderdi? ABD geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore ve Rusya arasında imzalanan işbirliği anlaşmasını çok tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Bu anlaşmayla iki ülke askeri ve güvenlik alanında birbirine açık destek verme konusunda el sıkıştı. Kuzey Kore arasında bir savunma anlaşması, bir güvenlik anlaşması imzalandı ve bu anlaşmaya göre tıpkı NATO gibi iki ülkeden birine herhangi biri saldırırsa kendilerine saldırılmış olarak kabul edilecekti ve bu oldukça stratejik bir durum. Kuzey Kore bu anlaşmanın ardından Rusya'ya binlerce asker gönderme hazırlığına başladı ve silah desteği sağlama konusunda da adımlar attı. Bu işbirliği özellikle Ukrayna Savaşı için büyük bir risk teşkil ediyor çünkü Kuzey Kore'nin asker ve mühimmat desteği Rusya'nın cephede gücünü arttırmasına imkan tanıyor. Rusya açısından bu destek Batı'nın yaptırımları altında nefes almak gibi bir şey. Pyongyang ise bu sayede Rusya'dan askeri ve teknolojik destek alma imkanı buluyor. Böylece iki ülke birbirlerine sırt vererek hem diplomatik yalnızlıklarını kırıyor hem de stratejik kazançlar elde ediyor. ABD'nin bu duruma tepkisi net. Çin'in Kuzey Kore'yi bu askeri destekte geri adım attıracak tek ülke olduğuna inanıyor. Ancak Haziran'da imzalanan bu anlaşmanın oluşturduğu bağlar sadece geçici bir destek anlaşması değil, aksine uzun vadeli bir işbirliği. Çin devreye girse bile Kuzey Kore-Rusya ilişkisi artık yeni bir seviyede ve iki ülke küresel dengeleri zorlayarak karşılıklı kazanç için bu ortaklığı sürdürecek gibi görünüyor. Biz Kuzey Kore'ye baktığımızda tamamen sistemin yıkılmasını isteyen ve bu yönde stratejiler yürüten, işte nükleer denemeler yapan, füze denemeleri yapan ve söylemlerini de oldukça keskin olarak vurgulayan bir aktör. Şimdi Rusya'nın da uluslararası sistemden dışlanmışlığı, Rusya ve Kuzey Kore'yi bir araya getirdiğinde bu iki aktörün birbirini sürekli olarak kışkırtması ve birbirine böyle bir bakıma kaşıması Çin'i biraz daha rahatsız ediyor. Yani Çin aslında kendini Kuzey Kore'yi kontrol edebilir noktada tutmayı isterken Rusya aktörü için içerisine girdiğinde burada muhtemelen dengeler biraz daha rahatsızlığa varmış gibi duruyor. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği konuşulsa da bu durum teyite muhtaçtı. Ukrayna'dan konuya ilişkin doğrulama geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, iki ülkenin askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini açıkladı. Bu Kuzey Kore'nin Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşa katılması anlamına geliyor. Olay küçük çapta bir çatışma olarak gerçekleşmiş olsa da Kuzey Kore'nin savaşın içine girdiği ilk somut adım olarak kayda geçti. Ayrıca Ukrayna'nın güvenlik yetkilisi Andrei Kovalenko, Kuzey Koreli birliklerin Kursk'ta ilk kez Rusya'nın yanında ateşe tutulduğunu duyurdu. Bu, savaşın boyutlarını ve tarafları daha da karmaşık hale getiren bir gelişme. Bu ilişki Haziran 2024'e dayanıyor. Putin'in 2000'den beri Pyongyang'a yaptığı ilk ziyaret Rusya ve Kuzey Kore'nin dostluklarını sergilemesi için bir fırsattı ve sergilediler. Kim o tarihlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tam desteğini ilan etti. Putin, Kim Jong-un'la olan sağlam dostluğunu överken bunun bir sınırı var. Bu sınır Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Jinping'in iki müttefiki arasındaki gelişen ittifakı onaylamadığına dair bazı işaretler var. Raporlar Pekin'in Putin'in Mayıs ayında Başkan Xi ile görüştükten hemen sonra Pyongyang'ı ziyaret etmemesi konusunda uyardığını öne sürüyor. Çinli yetkililerin Kuzey Kore'nin bu ziyarete dahil edilmesinden hoşlanmadıkları anlaşılıyor. Xi Jinping zaten ABD ve Avrupa'nın Moskova'ya verdiği desteği kesmesi ve Ukrayna'daki savaşı körükleyen bileşenleri satmayı durdurması yönünde önemli baskı altında. Aslında bir noktada Çin bu uyarıları görmezden gelemez. Dünyanın Çin pazarına ihtiyacı olduğu gibi Çin'in de dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunu korumak için yabancı turistlere ve yatırıma ihtiyacı var. Pekin yönetimi Rusya'ya önemli askeri yardım sağlamayı başaramasa da Ukrayna'nın işgalini de kınamamıştı ve gerginlikler arttığında daha fazla ABD savaş gemisi Pasifik sularında belirdi ve bu da Pekin yönetiminin hayali bir Doğu Asya NATO'su korkusunu tetikledi. Pyongyang'ın Çin'e ihtiyacı var. Kimin ziyaret ettiği tek ülke burası. Kuzey Kore'nin petrolünün 1/4 ila yarısı Rusya'dan geliyor. Ancak işinin en az %80'i Çin'le. Çin-Kuzey Kore ilişkisini yanmaya devam eden bir gaz lambası olarak tanımlayabiliriz. Ya da Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk lideri Mao Zedong'un tanımına bakabiliriz. Pekin'le Pyongyang arasındaki ilişki dudaklar ve dişler kadar yakın. Dudaklar olmazsa dişler soğuk olur. Aslında 1950'lerden beri, Koreler arası savaşlardan beri Çin ve Kuzey Kore arasında bir dudak ve diş
alegorisi kullanıldığını biliyoruz. Yani Çin aslında şunu söylüyor Mao Zedong'dan beri. Kuzey Kore Çin'in ayrılmaz bir dostu, ayrılmaz bir ortağı deniyor ki bölge olarak da, sınır olarak da ve ideolojik olarak da aslında Kuzey Kore Çin Halk Cumhuriyeti için oldukça önemli bir aktör. Özetle Putin ve Kim ne kadar müttefik gibi görünmeye çalışsalar da Çin'le ilişkileri aralarındaki ortak ilişkilerden çok daha önemli. Peki Çinli yetkililer neden sessiz? Cevap basit: endişeliler. ABD'nin arabuluculuk talebinden sonra da işler iyice karıştı. Rusya ile Kuzey Kore arasındaki bu günden güne artan ve işte Ukrayna'da da ortaya çıkan ilişkiler bütününde Amerika Birleşik Devletleri aslında arabulucu ya da süreci stabilize edici aktör olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni görüyor. Ve bir bakıma biliyorsunuz haberlerde de yansıtıldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin sürece müdahale etmesi ya da süreci daha böyle stabil hale getirmesi noktasında üstü kapalı bir talepte bulundu. Niçin bunu söyleyebiliyoruz? Çünkü iki ülke arasında, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti arasında açık olmasa da gizli bir anlaşma var gibi. Bu iki aktör ne diyor? Biz küresel sistemin sorumlu paydaşları olarak rekabeti düzgün bir şekilde yürütebiliriz ve uluslararası sistemde kaos olursa kaosa gerek yok. Eğer bu kaos gerçekleşirse bu en başta ikimize zarar verecektir diyor. Pekin yönetimi şu an ittifaklarını dikkatli bir şekilde yönetmek zorunda. Çünkü Rusya'yı bu savaşta çok açık bir şekilde desteklemenin kendi küresel ve bölgesel hedeflerini olumsuz etkileyeceğinin farkında. Çin, Kuzey Kore'nin eylemlerini bir iç mesele olarak değerlendirdi ve konuyu kapattı. Pekin yönetimi, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki karşılıklı güç ilişkisi tarihsel olarak Çin'in çıkarlarına, özellikle de küçük müttefiki Kuzey Kore üzerinde istikrar sağlayıcı bir güç olarak hareket etmesine yardımcı oldu. Çin'in Xi Jinping diplomasisi düşüncesi ilkeleri tarafından yönlendirilen dış politikası müttefik ülkeler arasında ortak bir kaderi hedefliyor. Çin, ABD'ye atfettiği yeni soğuk savaş zihniyetini sürekli olarak kınamış olsa da büyüyen Kuzey Kore-Rusya ittifakı soğuk savaş tarzı bir bölünmenin parçalarını Çin'in kapısına kadar getirme tehdidinde bulunuyor. Bu durum bir tarafta ABD, Güney Kore ve Japonya'nın, diğer taraftaysa Rusya, Kuzey Kore ve potansiyel olarak Çin'in yer aldığı bir blok oluşumu ihtimaliyle karşı karşıya kalan Çin'i bölgesel ittifaklarını yeniden değerlendirmeye zorluyor. Böyle bir bölünme Çin'in Hint-Pasifik'teki etkisine karşı koymayı amaçlayan askeri ittifakların ortaya çıkmasını önleme hedefini tehlikeye atabilir. Hatta Kuzey Kore'nin Rusya ile kurduğu yeni askeri ittifak, Pyongyang üzerindeki etki dengesini Pekin'den Moskova'ya kaydırabilir. Kuzey Kore'nin Rusya ile ekonomik bağlarının Çin'den daha hızlı büyüdüğü ve Rusya'nın Kuzey Kore'nin füze ve nükleer gelişimine olası yardımıyla Çin, askeri gücü yakında çok daha gelişmiş hale getirebilecek bir komşusu üzerindeki etkisini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Rusya'nın Kuzey Kore'nin nükleer hırslarına olası bir yardımı Çin'in Kuzey Kore meselesi üzerindeki kontrolünü sekteye uğratabilir ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir. Çin için askeri teknolojiyi paylaşmaya daha istekli olabilecek bir Rusya tarafından desteklenen bir Kuzey Kore ihtimali Doğu Asya'da güç dengesizliği korkularını artırıyor. Bazı uzmanlar Çin'in uzun zamandır kendisini Kuzey Kore ve Rusya ile kurduğu koalisyonda lider figürü olarak gördüğünü ve her iki müttefikinin de kolayca etkileyemeyeceği eylemlerden kaçınmasını tercih ettiğini belirtiyor. Peki güç dengeleri bozulursa ne olur? Çin'in önceliği komşularında istikrarı muhafaza etmek olsa da Kuzey Kore'nin Ukrayna ihtilafına dahil olması bu hedefi zorlaştıracak. Sonuca gelecek olursak şimdilik Çin'in temkinli bir yaklaşım sergilediği, gelişmeleri endişeyle izlediği ve kesin bir tavır almaktan kaçındığı görülüyor. Dünyadaki jeopolitik bölünmeler derinleştikçe Çin'in Doğu Asya'daki istikrar sağlayıcı rolü giderek daha fazla zorlanıyor. ABD seçimlerinin Donald Trump'ın kazanması ise dünyadaki dinamikleri yeniden şekillendirecek. Yeni askeri işbirliklerinin oluşması ve Kuzey Kore'nin Rusya'nın çatışmasındaki etkisinin artmasıyla birlikte Çin'in Batı ile doğrudan çatışmaya girmeden ittifaklarını yönetme becerisi kritik ve karmaşık bir görev olmaya devam ediyor. ABD geçtiğimiz Haziran ayında Kuzey Kore ve Rusya arasında imzalanan işbirliği anlaşmasını çok tehlikeli bir gelişme olarak görüyor. Bu anlaşmayla iki ülke askeri ve güvenlik alanında birbirine açık destek verme konusunda el sıkıştı.